Bir zamanlar bilinen dünyaya hakim olan ve topluluklara diz çöktüren büyüleyici bir uygarlık vardı. Efsanevi bir ada. Dünyanın en güçlü ve gelişmiş uygarlıklarından biri. Zenginliği ve ihtişamıyla herkesin hayran olduğu bir imparatorluk. Atlantis. Zenginlik ve gücün ötesinde insanoğlunun hayal gücünü de yüzyıllar boyunca esir alan bir efsane. Atlantis bir gecede sular altında mı kaldı? Yoksa sadece antik Yunan filozofu Platon'un eşsiz hayal gücünün bir ürünü, ideal toplum yapısı adına kurguladığı bir masal mıydı? Bu videoda Santorini'den Azor adalarına, Antarktika'dan Afrika çöllerine kadar uzanan teorilerle kayıp Atlantis şehrinin büyük sırrına bir adım daha yaklaşacağız. Gerçek mi, efsane mi? Hazırsanız şimdi Atlantis'in gizemine dalıyoruz. Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Eğer kanalımızı daha fazla desteklemek isterseniz katıl üyeliklerine de göz atabilirsiniz. İyi seyirler. Tarihin puslu sayfalarında keşfedilmeyi bekleyen birçok efsanenin aksine kayıp şehir Atlantis efsanesinin ilk kez ne zaman ve nerede dillendirildiğini biliyoruz. Atlantis'in kökeni antik Yunan filozofu Platon ya da İslam dünyasında bilinen adıyla Eflatun'un M.Ö. 360 yılında yazdığı Timaeus ve Kritas adlı eserine dayanıyor. Bu eser karşılıklı diyaloglar şeklinde yazılmış. Kritias'ın Platon'un ailesinin büyük üyelerinden biri olduğu biliniyor. Timaeus'un ise hayal ürünü bir karakter olduğu sanılıyor. Atlantis'in hikayesi ise Kritias adlı karakterin ağzından aktarılıyor. Kritias bu hikayenin Yunan devlet adamı ve şairi Solon'un Mısır'daki rahiplerden duyduğu bir efsaneye dayandığını iddia ediyor. Üstelik Kritias bu hikayeyi çok eski ve kesinlikle doğru olarak tanıtıyor ve Solon'un bu anlatıyı kayda geçirmeyi planladığını ancak bunu gerçekleştiremeden hayatını kaybettiğini söylüyor. Peki Kritias Atlantis'ten nasıl haberdar olmuş? Çünkü Solon bu hikayeyi arkadaşı Dropides'e yani Kritias'ın büyük babasına anlatmış. Peki Platon Atlantis hakkında neler anlattı ve neden anlattı? Platon'un hikayesindeki Atlantis Herkül sütunlarının ötesinde yani Cebeli Tarık Boğazı'nın batısında yer alan Batı Avrupa ve Afrika'nın birçok kısmını fetheden ve kendi yaşadığı zamandan 9000 yıl önce Atina'yı fethetmeye çalışan ancak başarılı olamayıp bir gecede okyanusa batan bir uygarlık olarak tasvir ediliyor. Platon'un bu tasviri M.Ö. 360 yılında yaptığını da hesaba katarsak çok eski bir zamandan söz ediyoruz. Aklınızda daha iyi kalması için şöyle tarif edeyim. Stone Age'in yapımına başlanmasından binlerce yıl önce Göbekli Tepe'ye ilk taşı koyanlardan 5-6 nesil sonrasına denk gelen bir zaman. Başka neler anlatıyor Platon? Bu mükemmel şehri kuranların yarı tanrı yarı insan olduğunu söylüyor. Şehrin kurucuları mükemmel bir uygarlık yarattılar ve büyük bir deniz gücü haline geldiler. Evleri geniş hendeklerle ayrılmış ve merkeze kadar giren bir kanalla birbirlerine bağlanmış adalardan oluşuyordu. Yemyeşil adalar altın ve gümüşle dolup taşıyor ve egzotik bir yaşam sunuyordu. Merkez adada ise büyük ve gelişmiş başkentleri vardı. Kısaca Atlantis, insanoğlunun hayallerini süsleyen olup olabilecek en mükemmel yerdi. Bir ütopyaydı. Şimdi tüm bu betimlemeleri aklınızda canlandırmaya çalışın. Sizce nasıl bir yerden söz ediyoruz? Birazdan tüm taşlar yerli yerine oturacak. Atlantis kelimesini Google'da aradığımızda karşımıza 100 milyondan fazla sonuç çıkıyor. Atlantis, çağlar boyunca insanların zihinlerini kurcalayan ve hayal dünyalarında gezinen muazzam bir yer olmayı hep başardı. Kışkırtıcı, gizemli ve ulaşılamaz bir yer. Peki bu yer hakkında neler biliyoruz? Ya da soruyu şöyle soralım. Atlantis hakkında ortada dolaşan iddialar neler? Mısır ve Amerika kıtasındaki halkların mitolojilerinin Atlantis'ten geldiğini iddia edenler var. Kimileri de eski Yunan, Hint ve İskandinav tanrılarının Atlantis'tekilere dayandığını söylüyor. Büyük bir felaketle yok olmadan önce insanların burada barış, mutluluk ve refah içinde yaşadıkları da öne sürülen tezler arasında. Atlantis, neredeyse insanoğlunun ilkellikten medeniyete doğru eşik atladığı bir büyük basamak. Cennetin Atlantis adasında olduğunu düşünenler bile var. Platon'a göre ise Atlantis'i yönetenler tanrı soyundan gelenlerdi. Ancak yıllar geçtikçe bu tanrı soylu yöneticilerin sayısı azaldı ve insanoğlu çoğaldı. Bu da Atlantis'in dejenere olmasına yol açtı. Yüce ideallerinden saptılar ve bu da bu büyük medeniyetlerinin çöküşünü hızlandırdı. Platon'un diyaloglarında Kritias'ın aktardığına göre vaktiyle tüm tanrılar dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Ardından da kendi paylarına düşen topraklarda yaşayan insanlara yaşamayı ve yönetmeyi öğrettiler. İşte bu paylaşım sırasında Zeus'un kardeşi ve denizler tanrısı Poseidon Atlantis adasının sahibi oldu.
Burada ölümlü Kleito'ya aşık oldu ve toplamda 10 erkek çocuk sahibi oldular. Poseidon da Atlantis'i oğullarını yönetmesi için güzelleştirdi, genişletti. En büyük oğlu Atlas zamanla kardeşlerini de ikna ederek adanın tek yöneticisi oldu ve onun soyundan gelen oğulları yaşadıkları yeri daha da güzelleştirerek mükemmel bir hale getirdiler. Öyle ki tapınaklar, bahçeler, havuzlar, köprüler, saraylar, limanlar yaptılar. Ormanlar yeşerttiler, zenginliklerine zenginlik kattılar. Birçok yeni yer fethettiler ve zamanın en güçlü krallığını, medeniyetini yarattılar. Öylesine erdemlilerdi ki başka her şeyi yok sayıyor, altına, gümüşe, hiçbir insani zaafa önem vermiyor, sadece bu yüksek duygularını besleyecek şeylerin peşinden koşuyorlardı. En yüce değerleri erdem, tevazu ve estetikti. Ancak zamanla ölümlülerle birleştiler ve sayıları azaldı. Böylece içlerindeki tanrı özünü kaybettiler ve insan yanları ağır basmaya başladı. Artık açgözlü birer insana, birer zorbaya dönüşmüşlerdi. Zeus'un bunu fark etmesi de uzun sürmedi. Akıllarını başlarına getirmek için onları cezalandırmaya karar verdi. Tüm tanrıları bir araya topladı ve onlara dedi ki, "Ne dediğini asla bilemeyeceğiz çünkü Kritias'ın Atlantis hakkında bilgiler verdiği bu diyalog Platon tarafından tam da en heyecanlı yerinde sonlandırılıyor. Neden sonlandırıldığını da asla bilemeyeceğiz. Çünkü Atlantis'in büyüleyici hikayesi gerçekten burada bitiyor. Ardında bıraktıysa birçok soru ve teori. Ancak Atlantis'in yalnızca bir hikaye olmadığını düşünenler bu kayıp uygarlığın izlerini dünyanın dört bir yanında aramaya devam ediyor. Bu noktada devreye giren jeolojik ve arkeolojik bulgular bazen bu efsaneyi destekler gibi görünse de çoğu zaman kafaları daha da karıştırıyor. Peki Atlantis gerçekten de var olmuş olabilir mi? Bu sorunun yanıtını ararken gözlerimizi dünyanın en yıkıcı doğal felaketlerinden birine çevirelim. Santorini volkan patlaması. Araştırmacılar M.Ö. 1600 civarında gerçekleştiği düşünülen bu devasa patlamanın Ege Denizi'nde yaşayan Minos uygarlığını yerle bir ettiğini söylüyor. Bu felaket Atlantis'in yok oluşuna dair anlatılanlara da oldukça benziyor. Platon'un bahsettiği bir gecede yok olan uygarlık aslında Minoslular olabilir mi? Kesin zamanlaması tam olarak bilinmese de yaklaşık 3600 yıl önce gerçekleştiği düşünülen Santorini volkan patlaması bilim insanları tarafından süper devasa bir patlama olarak tanımlanıyor. Milyonlarca atom bombasına eşdeğer olarak ölçülen patlamada bugün Santorini olarak bilinen Thera bölgesi büyük bir yıkıma uğradı ve Santorini adası bugünkü şeklini aldı. Hiçbir volkanik faaliyet sıradan değildir ama muazzam bir patlamadan söz ediyoruz. Öyle ki lavlar 37 kilometre yükseğe ulaştı. Ortaya çıkan 15 metrelik dev tsunami dalgaları Mısır ve Tunus'a kadar, diğer taraftan da Sicilya'ya kadar ulaştı. Patlamanın ortaya çıkardığı küller inanması güç ama Grönland'a, Kuzey Amerika'ya kadar gitti. Kuzey yarımküredeki iklimi tamamen değiştirdi. Çin'de bile hasat yıllarca toplanamadı ve büyük bir kıtlığa yol açtı. İşte kimi araştırmacılara göre bu felaket Atlantis uygarlığının da sonunu getiren büyük yok oluştu. Bu felaketin kalıcı hatırası Platon'un hikayesini de şekillendirmiş olabilir. Bir başka teori ise Bimini yolu üzerinde yoğunlaşıyor. Atlantik Okyanusu'ndaki Bahamalar yakınlarında keşfedilen deniz yüzeyinin 5-6 metre altındaki taş yapılar bazılarına göre Atlantis'in kalıntıları. Ancak bilim insanları bu taşların doğal bir oluşum olduğu konusunda ısrarcılar. Gerçek ya da değil, bu yapıların etrafındaki tartışmalar Atlantis efsanesini beslemeye devam ediyor. Atlantis'in izlerini arayanlar zamanla sınırları aşarak daha uçuk teorilere yöneldiler. Kimileri Atlantis'in Antarktika'nın buzulları altında gömülü olduğunu iddia ediyor. Buna göre Atlantis'in çöküşü aslında kıtanın kutup bölgesine doğru kaymasıyla yaşanmış olabilir. Diğer bir iddia ise Atlantis'in aslında Afrika'da Moritanya sınırları içinde bulunan Richat yapısı, namı değer Sahra'nın gözü olduğu. Uydu görüntüleriyle dikkat çeken bu eşsiz oluşum Atlantis'in tarif edilen dairesel şehir yapısını hatırlatıyor. Araştırmacılar, bilim insanları ve modern arkeologlar Atlantis'i araya dursun, biz sıradan insanların şunu düşünmesi gerekiyor. Atlantis kayıp bir uygarlık mı yoksa sadece bir ütopya, bir cennet tasviri mi? Atlantis'i arayanlar bugüne kadar onu Akdeniz'den Atlantik'e, Pasifik'ten İskandinavya'ya kadar pek çok yerde aradı. Ancak araştırmaların başlangıç noktasını Atina olarak seçmek işleri çok daha basit hale getirebilirdi. Somut bir Atlantis kalıntısından söz etmiyorum elbette. Çünkü Platon'un diyaloglarında Atlantis, Atina'nın tam karşısına konumlanmış bir karşıtlık sembolü olarak anlatılıyor. Olay tamamen böyle de yorumlanabilir. Elimizde Atina ve antik Yunan tarihi hakkında sadece Platon'un kayıtları olmadığına göre, Platon'dan başka hiç kimsenin hiçbir eserinde böyle bir bilgiye yer vermemiş olması kafa karıştırıcı değil mi?
Hiçbir somut kanıt olmaması yine de Atlantis avcılarını durdurmaya yetmiyor. Hatta bazıları arkeologların Atlantis'in kalıntılarını bilerek gizlediklerini bile iddia ediyor. Fakat arkeoloji mesleğinin doğasına aykırı değil mi bu? Mesleğin temeli zaten bilinmeyeni bulmak. Kesin olan şu ki Atlantis yıllar içinde kötü niyetli fikirlerin de bir nesnesi haline geldi. Nazilerin yükselişe geçmesiyle bazı ırkçı teorisyenlere göre Atlantis birdenbire Aryan ırkının ana vatanı haline geliverdi. Adolf Hitler de büyük ölçüde buna inandı. Nazilere göre Atlantis, İngiltere ve Portekiz arasında bir yerdeydi ve yıkımından sonra burada yaşayan insanlar Tibet'e sığınmışlardı. Mevzu sizce de çok absürt yerlere gelmemiş mi? Sonuçta Batı dünyası özellikle coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında karşı karşıya geldikleri insanların ve onların kadim medeniyetlerinin bölgenin insanları tarafından gerçekleştirilmiş olamayacağına inanarak kibirlerine yenik düştüler. Bu yerli halkları öyle aşağıda gördüler ki kendi gelişmiş uygarlıklarına sahip olamayacaklarına inandılar. Bunu kabul etmek yerine de bu teorilere daha sıkı sıkıya sarıldılar. Mesela Aztek medeniyetiyle karşılaştıklarında o gelişmiş kent yapılarını onlar yapmış olamaz dediler. Öyleyse gerçek ne olabilirdi? Mesela Atlantis Amerika kıtasında olabilirdi. Söyleyin bana, bu kibir değil de ne? Sonuç olarak Atlantis efsanesi tarihsel gerçeklikten çok bir metafor ve felsefi bir ders. Ama insanoğlu Platon'un anlattıklarındaki doğal felaketleri, geçmiş toplumların karşılaştığı kuraklık ve kıtlık gibi daha gerçekçi tehditleri anlamak yerine efsanelere ve spekülasyonlara inanma eğiliminden milim şaşmıyor. Her konuda böyle değil mi zaten? Platon'un diyaloglarına dönecek olursak, Atlantis'in çöküşü yalnızca fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda insanoğlunun ahlaki yozlaşmasının da bir simgesi. Bu kayıp şehir imgesi sadece bir medeniyetin yıkılışını anlatmıyor. Güç, zenginlik ve kibrin bir toplumun çöküşüne nasıl yol açabileceğini de açıkça gösteriyor. En azından Platon büyük ihtimalle bunu amaçlıyordu. Neticede bugüne kadar Ölüdeniz parşömenlerinden Tutankamon'un mezarına kadar tarihin birçok kayıp parçası keşfedildi. Peki Atlantis neden bulunamıyor? Atlantis gerçekten kaybolmuş bir uygarlık mı? Hala bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen sırlar mutlaka var. Ama bu sır sandığımız kadar derinlerde mi saklı, yoksa hayal gücümüzün çok ötesinde mi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.